Amazon'da Penguin Kitap, İş Bankası'nın Babil Kitaplığı isminde böyle kendi bir okuma listesi cehennem tanımını oluşturan kişiyim. Felsefeye giriş için hangi yazarları okuyabilirim? Merhabalar. Bir kitap alışveriş bağımlısı olarak yine yapacağımı yaptım. Şimdi de size o marifetlerimi göstermek istiyorum. Ocak ve Şubat ayı okumalarımdan çokça ilham aldım. Amazon'dan bir alışveriş yaptım. Ayrıca bugün bir de kitap evine gittim. Penguin Kitap Evi'ne. Oradan da birkaç tane kitap aldım. Hepsini topluca inceleyelim şimdi. Penguin Kitap Evi ile başlayacak olursak, Penguin'den sadece bir tane kitap almışım aslında. O da Bullshit Felsefe Akımları diye şöyle. Dost Yayın Evi Kültür Kitaplığı Felsefe serisinden bir kitap. İçini hızlıca karıştırdığımda gördüğüm tüm felsefe akımlarını bir arada bulunduran bir el kitabı gibi olmasıydı. O yüzden akımları ve onların öncülerini içermesinden dolayı ilgimi çektiğinden bunu satın aldım. Bir de İş Bankası'na uğradım. İş Bankası Yayın Evi'ne. Orada da Suna Yakın'ın yeni bir kitabı çıkmış. Koyu Mavi Memleket Kumaşı diye. Bir de Türk yazarlara çok fazla okumalarımda yer vermediğimi hissettim ve Instagram takipçilerimden birinin de Orhan Veli okuduğunu görünce bütün şiirleri numara 1'i satın aldım. Daha önce hiç Orhan Veli okumamıştım. O yüzden bunu da merak ediyorum açıkçası. Gelelim Amazon alışverişine. Amazon'dan aldığım ilk kitap şu Ekin Karslı'da birkaç kere gördüğüm Erich Fromm Sevme Sanatı Bir Eylem Olarak Sevmek isimli bu eserini aldım. Hem psikanalist hem de bir felsefeci olan Erich Fromm'un sevme hakkındaki düşüncelerini de merak ettiğimden dolayı bunu almış bulundum. Jaguar'dan yayınlanmış, artık bu herkes de görüp almaya mecbur kaldığım Will Heinrich'ten Kralın Laneti isimli kitabı aldım. Bu yazarın ilk kitabıymış ve Ebru Aykaç'ta ve başka kişilerde de görmüştüm. Yani öve öve bitirelemediğini de görünce ben de almak zorunda kaldım. Bu kadar basitti benim için. Aslında 2025 okuma planında bahsettiğim Borges'in Rüyalar Kitabı isimli bir kitabı vardı. Sonra Borges'le alakalı YouTube'da bir video gördüm. Borges'in Dante'den çokça ilham aldığını söylüyordu. Onun araştırmalarını yaparken bir de Borges'in Babil Kitaplığı isminde böyle kendi bir okuma listesi oluşturduğunu gördüm ve Rüyalar Kitabı da aslında oradaydı. Şimdi de o Babil kitaplığındaki o kitapları aslında alıp okumak istiyorum. Yakın zamanda da bir Roma gezisi planlıyorum. Dante de İtalyan olduğundan dolayı dedim ki neden o zaman bir de Dante okumayayım. Aynı zamanda bu Dan Brown'un Da Vinci'nin Şifresi filmlerini de izledim yakın zamanda ve orada da sürekli Dante eserleri olduğundan dolayı iyice ilgimi çekti. O yüzden Dante'nin İlahi Komedya serisini aldım. Cennet, Cehennem ve Araf. Dante sanırım 700 yıl öncesinde aslında şu anda bizim bildiğimiz cehennem tanımını oluşturan kişiymiş ve bu cehennem tanımı da bu eserde geçiyor. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Şubat ayı okumalarımda bahsettiğim Umberto Eco'dan Bitkisel Hafıza ve Bibliofili Üzerine Diğer Yazılar diye bir kitap okumuştum. Umberto Eco'nun dilini de çok beğenince bu sefer artık onun en ünlü kitabı olan Gül'ün Adı romanını da almaya karar verdim. Zaten en çok bilinen eseri Umberto Eco'nun. O yüzden bunu da alıp okumak istiyorum bir an önce. Eco'nun bütün kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü harika ve çok eğlenceli dili vardı. Yabancı felsefeci bir YouTuber var. Park Notes diye belki biliyorsunuzdur. O felsefeye giriş için hangi yazarları okuyabiliriz isminde bir video yapmıştı. Orada da Boethius'tan bahsediyordu. Ben de o yüzden Boethius Felsefenin Tesellisi isimli bu kitabı satın aldım. Boethius da yine Romalı bir felsefeciymiş. Felsefenin Tesellisi, tanrısal öngörü, kader ve özgür irade üzerine sorgulamalarını içeren en önemli yapıtıdır diyor. Bakalım burada nelerden bahsediyor? Bunu da oldukça merak ediyorum. Geçen sene okuduğum Bukleye Tecavüz Alexander Pope destanısı şiir okumuştum. Orada da sürekli Pindaros'tan alıntılar vardı. Yani onu böyle yeren alıntılar daha doğrusu. O yüzden Pindaros'u da oldukça merak ettim ve Bütün Zafer Şarkıları isimli bu şiir seçkisini aldım Pindaros'un. Antik Yunan'dan günümüze en fazla korunarak ulaşmış olan lirik şiir şairi Pindaros'un bir eseri bu. Bunu da çok fazla merak ediyorum. Çok uzun bir eser. Bakalım bunu ne zaman okuyabileceğim. Aslında okuma sırasında çok üstleri alacağım sanmıyorum ama Kazım Taşkent baskısı ayrıca yani o kadar ağır oluyor ki yine şu an tutmakta zorlandım. Sanki böyle 600 sayfalık bir kitapmış hissi veriyor tutarken.
Bakalım ne zaman okuyacağımı bilmiyorum ama buna da sahip olduğum için nihayet mutluyum. Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm isimli bu eserini aldım. Bunu da Pınar Kür'ün kitabında karakterlerden bir tanesi işte Avrupalı bütün yazarlardan haberim var ama kendi bu güzelim şairinin kitaplarından hiçbir haberin yok, okumamışsın diye böyle bir bahsi geçiyordu Nazım Hikmet'in. Ben de hiç Nazım Hikmet okumadığımı fark edince artık bir tane en azından eser elimde olsun diye bunu görüp aldım. Sonsuzluğa doğru ulaşan kütüphaneme 12 kitap daha eklemiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bunları da bir gün okumayı ümit ediyorum. Umarım size ilham veren kitaplar olmuştur burada ve yeni şeyler keşfetmişsinizdir benim gibi. Herkese iyi okumalar, kendinize iyi bakın.